Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar insanlar dünyayı bugünkü gibi tek bir bütün olarak görmüyormuş. Kıtalar varmış, denizler varmış. Ama bu parçaların birbirine nasıl bağlandığı tam olarak bilinmiyormuş. Denizciler yol bulabiliyormuş. Ama bunu haritaya bakarak değil, deneyimle, bilgiyle ve gözlemle yapıyorlarmış. Piri Reis henüz genç bir denizciyken dünyanın aslında ikiye ayrıldığını fark etmiş. Bilinen yerler ve henüz tam anlaşılmamış yerler. Akdeniz gibi bazı denizler iyi biliniyormuş. Kıyıları tanınıyormuş. Limanları belliymiş. Hangi şehirden sonra hangi kıyının geleceği biliniyormuş. Ama daha uzaklara gidildikçe bilgiler azalıyor, anlatımlar değişiyor ve belirsizlik artıyormuş. Piri Reis limanlarda vakit geçirirmiş. Ama o sadece dinlemezmiş. Anlattıklarını anlamaya çalışırmış. Bir denizci şöyle dermiş: batıya doğru günlerce gittiğimizde karşımıza bambaşka topraklar çıktı. Bir başkası ise şöyle anlatırmış: oradaki kıyılar bizim bildiklerimize benzemiyor. Daha düz ve uzun. Bir başkası ise eklermiş: bazı yerlerde yıldızlar bile farklı görünür. Bu anlatımlar artık sadece hikaye değilmiş, birer bilgiymiş. Piri Reis şunu fark etmiş: aynı dünya hakkında konuşan insanlar farklı farklı parçaları anlatıyormuş. Bir denizci Afrika kıyılarını biliyormuş. Bir başkası Avrupa limanlarını. Bir başkası ise yeni keşfedilen uzak toprakları. Ama hiçbiri hepsini bir arada bilemiyormuş. Piri Reis sadece dinlemekle yetinmemiş. Sormuş: kaç gün sürdü? Güneş hangi tarafta kalıyordu? Yıldızlar değişti mi? Rüzgar sizi hızlandırdı mı yoksa yavaşlattı mı? Diye merak ettiği her şeyi sorarak öğrenmek istemiş. Aynı soruları farklı farklı denizcilere sormuş. Cevapları karşılaştırmış. Benzer olanları bir kenara ayırmış. Farklı olanları tekrar düşünmüş. Ve zamanla anlamış ki deniz rastgele değilmiş. Yönler varmış. Mesafeler hesaplanabiliyormuş. Kıyılar belirli bir sırayla geliyormuş. Bir gemi kuzeye gidiyorsa hep aynı yıldızları görüyormuş. Batıya gidiyorsa güneş farklı açılarda batıyormuş. Ve bu tekrar eden düzen haritaya aktarılabilecek bir şeymiş. En önemli fark edişlerinden biri şu olmuş: dünya sadece bilinen kıtalardan ibaret değilmiş. Yeni topraklar keşfedilmiş. Avrupa'nın ötesinde, Afrika'nın aşağısında ve okyanusun diğer tarafında
farklı kara parçaları varmış. Ama bu kıtalar henüz herkes tarafından aynı şekilde bilinmiyormuş. Piri Reis uzun süre düşünmüş. Eğer herkes dünyanın farklı bir parçasını biliyorsa, neden bunları birleştirip tek bir görüntü haline getirmiyoruz? Bu soru haritanın başlangıcı olmuş. Artık yaptığı şey sadece öğrenmek değilmiş, düzenlemekmiş. Kıtaları birbirine göre konumlandırmış. Kıyıları duyduğu mesafelere göre yerleştirmiş. Yönleri güneş ve yıldızlara göre sabitlemiş. Yani yaptığı şey gördüğünü çizmek değilmiş. Bilgiyi anlamlandırmakmış. Ama bu hiç kolay olmamış. Bir denizci bir yeri yakın anlatmış. Bir denizci bir yeri yakın anlatmış. Diğeri ise uzak. Biri kıyıya düz demiş, diğeri girintili. Bu yüzden Piri Reis her bilgiyi tek başına kabul etmemiş. Birden fazla kaynaktan doğrulamış. Ortak olan bilgileri esas almış. Ve yavaş yavaş yanlışlar azalmış. Zamanla parçalar birleşmiş. Avrupa, Afrika ve yeni keşfedilen kıtalar aynı yüzey üzerinde anlamlı bir şekilde yer almaya başlamış. Artık dünya parça parça değilmiş. Bir bütün olarak görülebiliyormuş. Piri Reis bu bilgiyi saklamamış. Onu başkalarının da kullanabileceği hale getirmiş. Kıyıları anlatmış, yönleri açıklamış, mesafeleri tarif etmiş. Böylece insanlar sadece deneyimle değil, bilgiyle de yol bulabilmiş. Zamanla şunu anlamış. Dünya karmaşık değilmiş, sadece parçalıymış. Bilgi eksik değilmiş, sadece dağınıkmış. Ve doğru şekilde birleştiğinde her şey anlaşılır hale gelirmiş. Ve yıllar geçse de Piri Reis'in oluşturduğu bu düzen insanlara sadece yol göstermemiş. Düşünmenin yolunu göstermiş. Her kıta bir keşifmiş. Her bilgi bir parça. Ve hepsi birleştiğinde dünya tamamlanıyormuş. Şimdi sen de zihnindeki düşünceleri bırakabilirsin. Onlar da yavaş yavaş yerini bulur. Zorlamadan, tıpkı dünyayı anlamak gibi. Şimdi her şey sakinleşiyor ve sen derin bir uykuya doğru ilerliyorsun. Şimdi gözlerini kapatmalısın. İyi geceler, tatlı rüyalar.